Rusya-Ukrayna savaşı artık bütün otoriteler tarafından içinde bulunduğumuz sistemi değiştiren en önemli savaş olarak kabul ediliyor ve gelişmeler başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor. Bu kanalda Doğu'nun ve Batı'nın arasındaki en önemli çarpışmaya ait masallar yerine dile getirilmeyen gelişmeleri ve gerçekleri anlatmaya devam ediyorum. Yeni perde arkası gelişmeler gerçekten çok önemli ve sizi oldukça şaşırtacak çok önemli yeni detaylar içeriyor. Yeni gelişmeler ışığında görülüyor ki bu savaşın sonu artık çok uzakta değil. Özellikle son dönemlerde Zelenski'nin eldeki dosyalarının ortalığa bilinçli olarak saçılması da bunun en büyük ispatlarından birisi. Gördüğünüz gibi yine çok özel bir içerikte karşınızdayım. Sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek vermeniz. Yapacağınız her etkileşim çok değerli. Uzatmadan şok edici yeni detaylara geçelim. Kirill Dmitriev'in ABD'ye gerçekleştirdiği ve kapalı kapılar ardında yürütülen temasların merkezinde olduğu söylenen gizemli ziyaretler, Steve Witkoff'la Miami'deki yüksek yoğunluklu görüşmeler, Ukrayna'nın üst düzey güvenlik yapısının kilit ismi Rüstem Umarov'un bu temaslara paralel bir şekilde katıldığı iddia edilen perde arkası buluşmalar ve Pentagon'un Kiev'e şok bir kararla gönderdiği üst düzey askeri gizli bir heyet. Bakın dostlar, tüm bu gelişmeler yalnızca diplomatik kulislerde değil, küresel güvenlik çevrelerinde de son 24 saatin tansiyonunu belirleyen ve yükselten, aynı zamanda Ukrayna Savaşı'nın seyrini kökten etkileyebilecek nitelikte adımlar olarak kayda geçmiş durumda. Tüm bunlara ek olarak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un ABD-Rusya hattındaki Alaska görüşmelerine dair yaptığı zamanlaması çok dikkat çeken açıklamalar, Putin'in Haziran 2024'te masaya koyduğu maksimalist taleplerden geri adım sinyali verdiğine dair yorumların yapılmasına da sebep oluyor. Peki gerçekler ne? Washington ve Moskova arasındaki perde arkasındaki hızla şekillendiği anlaşılan bu yeni denklemin gerçek anlamı ne ve sonuçları ne olacak? Bu barış planı olarak sunulmaya hazırlanan mutabakat sahadaki gerçeklikleri ve güç dengelerini de nasıl değiştirecek? Bu gelişmeleri sağlıklı anlayabilip analiz etmek için öncelikle Moskova ve Washington hattındaki pazarlıkların 4 temel sac ayağına dikkatli bakmamız gerekiyor. Bunların ilki Rusya'nın para baronu olarak anılan ve Putin'le de yakınlığı bilinen Kirill Dmitriev'in ABD temasları. Dmitriev'in özellikle Steve Witkoff gibi finans ve siyaset dünyasında etkin isimlerle yaptığı görüşmeler dışarıdan bakıldığında diplomatik yumuşama görüntüsü verse de gerçekte çok daha kapsamlı bir mutabakat zemininin arandığı tartışılmaz bir gerçeklik. İkinci sac ayağını ise Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Rüstem Umarov'un Miami'de Witkoff'la yaptığı belirtilen derin görüşmeler oluşturuyor. Bu temasların yalnızca bir nezaket buluşması olmadığı, aksine Ukrayna'nın en üst düzey karar vericilerinin barış sürecine doğrudan entegre edildiğini gösteren kritik adımlar olduğu değerlendiriliyor. Üçüncü çok önemli gelişme ise ABD'den Kiev'e aniden gönderilen ve içeriği gizli tutulan gizli askeri heyet. Özellikle bu ziyaret pazarlıkların yalnızca diplomatik değil aynı zamanda askeri gerçekliklerle de çerçevelendiğinin sahadaki durumun masaya kesin bir şekilde yatırıldığının en somut ispatı. Dördüncü sac ayağı ise Kremlin'in Alaska mutabakatında yaptığı dikkat çekici vurgu. Peskov'un açıklaması Rusya'nın Zaporojye ve Herson'un tamamı üzerindeki maksimalist pozisyonundan geri adım atabileceği, buna karşılık da Donbas'ın tümünü talep edeceği bir denge arayışı içerisine girdiğini de işaret ediyor. Bakın gelişmeler çok önemli olmaya başladı. İşte bu planın detaylarına daha yakından bakıldığında ise Ukrayna açısından oldukça ağır şartlar öne çıkıyor. Donetsk ve Lugansk'ın tamamının Rusya'ya bırakılması en dramatik maddelerden birisi. Bu sadece işgal sonrası ilhak edilen bölgelerin meşru kabul edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın uluslararası hukuk nezdindeki tüm tezlerinin en kritik ayağının fiilen çökmesi ve Rusya'nın doğuda tam bir kontrol sağlaması anlamına geliyor.
Buna ek olarak Ukrayna ordusunun personel ve kapasite olarak yarı yarıya ya da daha yüksek oranda küçültülmesi savunma yapısını kökten etkileyecek trajik bir unsur. Uzun menzilli füze tedariklerinin kesilmesi, Batı menşeli stratejik silah sistemlerinin durdurulması ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmaması da Kiev'in tüm güvenlik mimarisini derinden deprem etkisiyle sarsacak maddeler içeriyor. Kültürel ve siyasi nitelikteki talepler ise Rusya'nın soft power alanındaki hedeflerini çok net bir şekilde gösteriyor. Rusya'nın resmi ikinci dil olması, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Moskova'ya bağlı bir statü tanınması gibi maddeler yalnızca gündel siyasi tavizler değil, Ukrayna toplumunun uzun vadeli kimlik dokusunu yeniden şekillendirmeye yönelik önemli hamleler olarak dikkat çekiyor. Ukrayna'ya NATO üyeliği yerine ABD'den güvenlik garantisi verilmesi maddesi ise planın en belirsiz başlıklarından birisi. Washington'ın da bu garantilerin kapsamını nasıl tanımlayacağı bu vaatlerin NATO şartının 5. maddesiyle kıyaslandığında ne kadar etkili olacağı hala büyük bir muamma. Buna karşılık Batı cephesinin Kırım ve Donbas'ı Rusya'nın parçası olarak tanıması şartı uluslararası hukuk açısından kritik derecede önem taşıyor ve eğer böyle bir tanıma gerçekleşirse 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa güvenlik düzeninin en büyük kırılmalarından birisi olarak dünya tarihine geçecek. Planın taraflar açısından anlamına bakıldığında ise Ukrayna için ortaya çıkan tablo oldukça sert ve dramatik. Donbas'ın tamamen kaybedilmesi, ordunun küçültülmesi, Batı destekli silah yardımının kısıtlanması, Kiev'in egemenliğinin caydırıcılığı ve ulusal güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor. Zelenski yönetimi açısından ise içeride patlayan ve devletin tepe noktalarına kadar uzanan yolsuzluk skandalları da bu planı zorunlu bir çıkış olarak kabul ettirtmeye yönelik baskı unsuru olarak kullanılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a yakın medya organlarının Zelenski'yi hedef alan haberlerinde kullanılan altın tuvalet gibi sembolik ifadeler, Ukrayna liderliğinin zayıflatılmasına dönük bir kampanyanın parçası olarak da gözümüze batıyor. Sahadaki gelişmeler de Kiev'in elini büyük oranda zayıflatmış durumda. Rus ordusunun Pokrovsk yönünde sağladığı ilerlemeler özellikle Avdiivka sonrası oluşan gediklerin genişlemesi ve Ukrayna savunma hatlarının belirli noktalarda kırılması masadaki müzakere sürecinin hızlandırılmasında çok etkili oldu. Zelenski rejimi tüm bu sıkışmışlığın ortasında adeta kusursuz bir fırtınayla karşı karşıya kalmış vaziyette. Avrupa ve İngiltere açısından ise durum daha çarpıcı ve daha trajik. ABD ve Rusya'nın Avrupa'nın dışarıda bırakıldığı bir süreçte bu planı kotarması, kıta güvenliği yani Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından stratejik çok ağır bir yenilgi olarak da değerlendirilecek. Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik olumsuz ve agresif tutumu zaten çok iyi bilinirken Londra'nın bu planı sabote etmek ya da geciktirmek adına perde arkasında bir hamle yapma ihtimali üzerinde de analistler kafa yoruyor. Ama şu an Londra içinde durum çok parlak değil. Çünkü böyle bir anlaşma Avrupa'nın bütün güvenlik mimarisini ABD-Rusya eksenine mahkum eden bir sonuç doğuracak gibi görünüyor. Ancak enerji yaptırımları, ekonomik baskı araçları ve Washington'ın dolaylı tehditleri Avrupa'yı manevra alanı kısıtlı bir pozisyona sokmak üzere. Rusya cephesinde ise Putin hem kazanım hem de taviz içeren bir dengeyle masadan kalkacak gibi görünüyor. Donbas'ın tamamının alınması, Ukrayna'nın askeri kapasitesinin düşürülmesi ve Rus nüfuzunun kültürel anlamda da güçlendirilmesi Kremlin açısından büyük başarı olarak pazarlanacak ki aslında öyle. Buna karşın Zaporojye ve Herson'un tamamından vazgeçme ihtimali Kremlin içerisindeki Şahin kanadın da sert eleştirileriyle karşılaşabilir. Ancak ve ancak Rus kamuoyuna savaşın bitişi ve Donbas'ın kazanılması Kremlin'in propaganda aygıtı tarafından da büyük bir zafer olarak sunulacak.
ve ekonomik yıpranmanın yarattığı baskıyı büyük ölçüde azaltacaktır. ABD açısından bakıldığında Trump yönetimi bu anlaşmayı dış politikada büyük bir zafer olarak pazarlayacak elbette. Trump'ın seçim kampanyasında sıkça kullandığı savaşları bitiren lider imajı bu planla güçlenecek. Sarı kafa bence buna mahkum. Ancak bu planın riskli yanı kalıcı barış getirme olasılığının zayıf olması. Sorunların çekirdeğini çözemeyen, yalnızca kısa vadeli bir dondurulmuş çatışma yaratabilecek bu model özellikle Avrupa'da ve Ukrayna'da revizyonist hareketlerin de güçlenmesine yol açabilir dostlar. Sonuç olarak Washington-Moskova hattındaki sessizce olgunlaştırılan bu plan masa üstünde savaşı bitirebilir. Ancak ve ancak bölgedeki büyük gerilimin temel kaynaklarını çözmekten gerçekçi bakarsak biraz uzak görünüyor. Revizyonist talepler, yeni silahlanma yarışları ve uzun vadede daha büyük bir NATO-Rusya çatışmasının tohumları da bu mutabakatın içinde gizli olabilir. Önümüzdeki günler özellikle Avrupa'nın tepkisi, Ukrayna iç siyasetindeki kırılmalar ve Rusya'nın iç dengeleri düşünüldüğünde küresel jeopolitiğin yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor. Bu süreç bütün taraflar için riskler ve fırsatlar barındıran dengelerin ince hamlelerle dokunduğu bir satranç tahtasına dönüşmüş vaziyette. Gördüğünüz gibi size anlattığım detaylar gerçekten bu savaş için çok kritik noktalar içeriyordu. İzlediğiniz için teşekkürler.